Türkiye AB üyesi olursa parlamentoda en çok milletvekili sayısına sahip olacak. Komisyonda, konseyde, her yerde ağırlığını hissettirecek. Kapalı kapılar arkasında hem Almanlar hem de Fransızlar bunu samimi bir şekilde bize söylüyorlar. Söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Siz girdiğiniz zaman bu denge bozulacak. Bizim üzerimize kuruldu bu örgüt diyorlar. Biz bir daha savaşmayalım diye Almanya ve Fransa bizim üzerimize, bizim dengemiz üzerine kuruldu. Dolayısıyla bu dengenin bozulmasını istemiyoruz. Bu denge bozulur. Biz bu gücü sizinle paylaşmak istemiyoruz. Bu kadar basit. Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili olumlu bakmıyoruz açıklaması başta ABD olmak üzere ittifak üyelerini harekete geçirdi. NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise iki ülkenin üyeliğinin kabulüyle ilgili Türkiye'nin şartını açıkladı. Türkiye'nin şartı Avrupa Birliği'ne girmek ve Avrupa'ya vizesiz seyahat olabilir mi? Avrupa yıllardır bizi oyaladı ve bizi birliğe üye yapmadı. Ama şimdi kozlar bizim elimizde. Biz bakarsanız sürpriz bir gelişmeyle Avrupa'ya üye olmuşuz. Başkan Erdoğan'ın aklından neler geçiyor tahmin etmek zor değil. Eminim en çıkarlı anlaşmaları masaya koyacaktır. Onun vizyonunu merakla takip ediyoruz. Avrupa adeta bizim karşımızda kıvranıyor. Allah'ın adaleti sonunda tecelli etti ve Avrupa'da karar belirleyici ülke Türkiye oldu. Şimdi merakla dinlediğimiz konuşmanın satır başlarına geçelim. Çavuşoğlu açıkça şunları söyledi. NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt değil. NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu neyi gerektirir? Sadece bir güvenlik meselesi değil, omuz omuza dayanışma gerektirir. Her anlamda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman, burada maalesef bu bahsettiğiniz ülkeler PKK, YPG'lere çok açık destek veriyor. Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor. Gözümüzün önünde ve tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK, YPG'ye her gün bize saldıran askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor. Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar getirdiler. Her konuda tam bağımsız Türkiye olmamız gerekiyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunun Türkiye ile Amerika arasında ikili bir mesele olmadığını söyledi. Oysa mesele aslında tam olarak Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilere kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin resmi yetkililerinin açıklamalarında esas vurgu, İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye olan desteklerine odaklanmakla birlikte meselenin daha genel bir çerçeveye oturtulduğu görülüyor. Erdoğan'ın gündeme getirdiği NATO üyelerinin Türkiye'ye ambargo uygulaması, Türkiye'ye silah satışlarının bloke edilmesi, PKK ve YPG'ye destek verilmesi gibi başlıklarda esasen Amerika'ya işaret ediliyor. Dolayısıyla mesele SALT, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması tartışmanın ötesinde bütünsel olarak Türkiye-Amerika ve Türkiye-NATO ilişkilerinin sorgulandığı bir süreci tetikliyor. Bu durum Türkiye için hayırlıdır ve önümüzdeki dönemde önemli sonuçları olacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin esasen bir NATO operasyonu olan 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra içine girdiği yolda çok önemli bir dönemeçte bulunuyoruz. Tehdidin kaynağı gerçekten ne? Neler yapılacak? Amerika'nın Türkiye'ye yönelik politikalarına karşı olan bazı emekli büyükelçi ve askerler, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda Türkiye'nin veto kartını masaya sürmesinin NATO'ya üye olmanın getirdiği bir avantaj olduğunu ileri sürüyor. Bu nedenle NATO'dan ayrılması halinde Türkiye'nin hakkında her türlü aleyhte karar çıkarabileceğini savunuyor. Biz de şunu soralım, 1952'de girdiğinden beri NATO, Türkiye'nin lehine ne karar vermiştir? Daha üye olmadan gittiğimiz Kore Savaşı, Türkiye'nin güvenliğini hangi bakımdan ilgilendirmektedir?
NATO üyeliği ve ABD ile ikili anlaşmalarla onlarca üs ve tesisin Türkiye'de kurulmasının Türkiye'nin güvenliği açısından herhangi bir faydası mı olmuştur? Yoksa en baştaki güvenlik ortaklarımız olması gereken komşularımızla ilişkilerimizin bozulmasına, bu sayede PKK'nın büyüyüp palazlanmasına imkan sağlayarak güvenliğimizi riske mi atmıştır? Soğuk Savaş boyunca Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne karşı ileri karakol olarak gören ABD ve NATO ülkeleri Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşısında yer almamış mıdır? Türkiye 1974 Barış Harekatı'nı yapınca ağır ambargolarla karşılaşmamış mıdır? 1990'larda Türkiye'nin PKK terörüne karşı mücadelesi NATO üyesi ülkeler tarafından insan hakları ihlali gibi bahanelerle kınanarak silah satış ambargolarının konusu yapılmamış mıdır? NATO'nun alan dışı müdahale konseptinin ilk uygulaması olan Yugoslavya'nın parçalanması Türkiye'nin hangi menfaatine uygundur? NATO'da şimdiye kadar Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerine uygun hangi karar alınabilmiştir? Şimdiye gelelim. Türkiye'nin NATO üyeliği, ABD'nin PKK ve YPG'ye binlerce tır silah yardımı yapmasını, İngiltere, Fransa ve diğer NATO ülkelerinin PKK ve YPG'ye desteğini önleyebilmiş midir? Tam tersine, NATO ülkeleri PKK'ya ve FETÖ'ye karşı mücadelesinde Türkiye'ye destek değil, köstek olmaktadır. ABD, Fransa, İngiltere, tüm NATO ülkeleri adaylık başvurusu yapan İsveç, Finlandiya hem FETÖ'nün hem de PKK'nın destekçisidir. PKK'da, FETÖ'de NATO'nun çocuğudur. Amerika NATO'dur, NATO ABD'dir. NATO'nun stratejik konseptlerinin tamamı Türkiye'nin değil, ABD'nin önceliklerine göre şekillendirilmiştir. Amerika'nın öncelikleri ise en genel tarifiyle Türkiye'nin de içinde yer aldığı gelişen dünya ülkelerinin Atlantik karşısında bir ortaklık kurmasını önlemektedir. İttifak üyesi olarak Türkiye, daha en başından itibaren kendi aleyhine kararlara onay vermiştir. En önemlisi ise NATO'nun ülkeler arasındaki güvenlik ilişkilerini düzenleyen salt bir askeri pakt olmayıp aynı zamanda siyasi bir organizasyon olmasıdır. Bu yönüyle NATO, üyesi ülkelerin askeri örgütlenmesinden siyasete ve ekonomiye bütün politikalarını belirleyen bir kuruluştur. NATO bunu bünyesine dahil ettiği ülkelerdeki öncelikle güvenlik aygıtlarında kurduğu, giderek sermaye gruplarından sözde sivil kuruluşlara ve medyaya kadar oluşturulan ağ ile sağlamaktadır. Resmi metinlerde Süper NATO olarak anılan bu mekanizma, Avrupa'daki adıyla Gladio, Türk Devleti'nin içine yerleştirilen FETÖ'nün babasıdır. Türkiye, bu mekanizma vasıtasıyla adım adım milli devletin tasfiye edildiği bir süreci yaşamıştır. NATO üyeliği, faili meşrullerle boğuşan, terörün zirveye çıktığı, komşularıyla boğaz boğaza gelen bir Türkiye ortaya çıkarmıştır. Türkiye, NATO konseptlerinden uzaklaştıkça ve içerideki süper NATO mekanizmasıyla mücadelede başarı kazandığı ölçüde ulusal menfaatlerini gerçekleştirme imkanı yakalayabilmiştir. 15 Temmuz 2016 sonrası dönemin en önemli dersi budur. Şu gerçeği açık bir şekilde saptayalım. Türkiye, 1990'ların ortalarından itibaren NATO içinde NATO'ya karşı mücadele vermektedir. 70 yıllık sürecin özellikle son 30 yılın ortaya koyduğu durum şudur. NATO'da kalmak, Türkiye'ye karşı tehditleri azaltmamakta, tam tersine artırmaktadır. Gelecekte nasıl bir durum bizi bekliyor? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.